açık olarak dikiyorum. Siz ister şöyle kenarları birleştirerek çember haline getirin, öyle dikin. İsterseniz benim gibi açık olarak dikin. Artık siz bilirsiniz. Şu şekilde bunu ayarlıyorum. Evet. Bu şekilde ikinci sırayı da böyle dikeceğim. Şu vaziyette şöyle döndüreceğim ve şurada birleştireceğim arkadaşlar. Böyle çepeçevre, bu şekilde çepeçevre dikeceğim. Bakın çantanın koni çantamın kilidini taktım. Üstüne bundan sonra demiştim ya hani size 2 tane daha şerit dikeceğim diye. 2 şeridi de diktikten sonra arka taraftan sıkıştırdım. Çünkü dikmemi zorlaşırdı eğer bunu tam anlamıyla taksaydım. Seyyar taktım. Şimdi sapını takıyorum arkadaşlar. Şu şekilde bu çantaya ben bir sap yaptım. Bu sapla ilgili de arkadaşlar videom var. Onu izleyebilirsiniz. Bu şunun içeriye geçme aparatı. Şu şekilde. Bunu arkadaşlar şöyle alıyorum. Şuradan içeriye sokuyorum. Şu kısımda arkadaşlar bakın şöyle dişler var. Dişler var. Bu dişleri şöyle hafif yatırıyorum kağıdımın geçmesi için. Şöyle sokuyorum içine. Bakın. Şu vaziyette şöyle soktum ve ortalayayım. Tamam. Ortaladım. Bakın. Bu şekilde soktum. Şuraları sakın açmayın arkadaşlar. Şu kısımları aparatlar var buralarda. Bakın. Açıp kapama yerleri. Çünkü bunun içinde, şunun içinde yay var. O yayı kaçırabilirsiniz. Bunu şöyle sıkmak için bunun aletleri var ama arkadaşlar ona gerek yok. Şöyle üstünü ezmemek için şu şekilde ve tutup şu şekilde sıkıştırıyoruz. Bakın burası oturdu. Şimdi şurayı da oturtacağım. Çünkü arkadaşlar eğer bu mendili kullanmazsak metalimiz zedelenir. Heh. Bakın. Gayet güzel sıkıca tuttu kilidimi. Şimdi arkadaşlar bunu şu şekilde şöyle sokuyorum. Benim sapım bu. Şimdi bu sapı şu şekilde döndürüyorum. Çantanın ağzı ne kadar kapalı kalsın diyorsanız, yani ister böyle kalsın şu vaziyette, ister biraz daha tam kapansın derseniz ona göre şöyle ayarlayıp şu arkaya bunu dikeceksiniz. Ben şu şekilde açık kalsın istiyorum. İçini tam anlamıyla kapatmak istemediğim için bunu şuraya şu vaziyette dikeceğim. Şöyle dikeceğim arkadaşlar. Şu vaziyette. Bunu dikmek için ne yapıyorum? Önce şunu açıyorum. Böyle de kağıdı delmeden indim arkadaşlar. Şöyle. Şu vaziyette indim. Şuradan şöyle şuradan ineyim aşağıya ve ön tarafa çıkacağım. Şuradan şöyle dışarıya çıkayım.
Evet da şuradan tekrar şöyle geçeyim. Şu vaziyette öne geçeyim tekrar. Bakın, şuraya çıktım. Bunu arkadaşlar dediğim gibi bakın, şurası zaten ilk başta tutturmuştum biliyorsunuz. Şu köşeye geldim ben. Şuraya. Buradan şöyle aşağıya iniyorum. Buradan şöyle buradan şöyle bu aradan şöyle şuradan aşağıya bunu bu şekilde arkadaşlar çeşitli yollarla bir şekilde bunun buraya tutturmaya çalışacağız. Şöyle buradan tekrar şuraya çıkıyoruz. Şöyle çıkıyoruz. Buradan şu vaziyette şu aradan bakın şu aradan şöyle şu vaziyette gelip şöyle buradan şöyle arkadaşlar şu aradan şunu da şöyle şuradan çıkartıp şöyle de evet şuradan şöyle buradan şuraya tekrar şuraya tekrar şuraya tekrar şu aradan buraya bir şekilde tutturuyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Ve gördüğünüz gibi çantanın kapanma yeri de bitmiş oldu. Şimdi sadece ne kaldı arkadaşlar? Saplarını takmak kaldı. Arkadaşlar koni çantamın çanta saplarını gördüğünüz gibi yaptım. Zincirle omuza gelecek olan kısımları birleştirdim. Bunun yapımıyla ilgili o arkadaşlar videonun başlığını bu konuşmamın sonuna koyacağım. Bu çanta sapının nasıl yapıldığını oradan öğrenebilirsiniz. Şu kısım arkadaşlar bildiğiniz gibi çantanın kapağının açılıp kapanan kısmı. Koni çantamın yapımı arkadaşlar burada sona erdi. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.